Yıllar süren savaşlar, cephelerde geçen uykusuz geceler, yorgun bir beden. Atatürk bağımsız bir millet yaratmayı başarmıştı ama bedeni artık ağır bir yük taşımaya başlamıştı. 1937'den sonra halsizlikleri arttı. 1938 başlarında teşhis konuldu: siroz. O dönemde tedavisi çok zor olan bu hastalık gün geçtikçe onu zayıflatıyordu. Atatürk hastalığını gizlemek istedi. Çünkü milletini endişelendirmek istemiyordu. Yine de doktorlar Fransa'dan, Almanya'dan, Viyana'dan getirildi. Ama zaman geri çevrilemedi. Günler ilerledikçe Atatürk'ün bedeni eriyor ama fikri ve ruhu aynı güçle ayakta kalıyordu. Hastalıkla boğuştuğu günlerde bile ülkesini düşünmekten vazgeçmedi. Dolmabahçe Sarayı'nın odalarında bazen kitaplarını açıyor, bazen yakın arkadaşlarıyla devrimlerin devamını tartışıyordu. 9 Kasım'ı 10 Kasım'a bağlayan gece Dolmabahçe'de saatler ağır akıyordu. Yanındakiler gözlerini ondan ayıramıyordu. Ve 10 Kasım 1938 sabahı saat 09.05'te o büyük kalp durdu. Rivayete göre son sözleri şuydu: Aleyküm selam. O an yalnızca bir insan değil, bir milletin kalbi sustu. Haberi duyan Türkiye'nin dört bir yanında gözyaşları sel oldu. İnsanlar birbirine sarıldı, ağladı. Sokaklarda, okullarda, kışlalarda, meydanlarda derin bir sessizlik çöktü. Bayraklar yarıya indi. Çocuklar bile bu acıyı yüreklerinde hissetti. Çünkü herkes biliyordu ki bu yalnızca bir liderin kaybı değildi. Bu bir babanın, bir öğretmenin, bir kurtarıcının kaybıydı. Yaveri ve çocukluk arkadaşı Salih Bozok bu acıya dayanamadı. Onun olmadığı bir dünyada yaşamanın anlamı yoktur diyerek intihara kalkıştı. Bu Atatürk'ün dostlarının, milletinin kalbindeki yerinin ne kadar derin olduğunu gösteren bir dramdı. Türk halkı bir evladını, bir babasını kaybetti. Ama aynı zamanda dünyada büyük bir yankı oldu. Çünkü Atatürk yalnızca Türkiye için değil, tüm insanlık için bir ilhamdı. 10 Kasım sabahı Türkiye ağlarken 11 Kasım'dan itibaren Dolmabahçe Sarayı'na halkın akını başladı. Günler boyunca kadın, erkek, çocuk, yaşlısı, genci, herkes Dolmabahçe'nin merdivenlerinden akın akın geçti. Tabutunun önünde eğildi, dua etti, gözyaşı döktü. O an bir ulusun babasına son veda edişiydi. 19 Kasım 1938 günü tarihin gördüğü en büyük cenaze törenlerinden biri düzenlendi. Tabutu top arabasına kondu. İstanbul sokaklarında yüz binler yürüdü. O gün İstanbul sessizdi. Yalnızca ağıtlar duyuluyordu. Sonra tabut Yavuz zırhlısı ile İzmit'e taşındı. Ardından trenle Ankara'ya. Her istasyonda halk gözyaşları içinde bekliyordu. Tabut geçtiğinde insanlar selam duruyor, kimileri diz çöküyor, kimileri hıçkırıklara boğuluyordu. Ankara'ya vardığında binlerce insan yolları doldurdu. Törene 17 ülke temsilcisi gönderdi. 9 ülke askeri birlik gönderdi. Dünyanın gözleri Ankara'daydı. İngiltere Başbakanı Winston Churchill onu Türkiye'yi kurtaran ve yeniden dirilten kahraman diye tanımladı. Amerika Başkanı Franklin Roosevelt onunla tanışma fırsatı bulamadığı için derin üzüntüsünü açıkladı. İran'dan Almanya'ya, Rusya'dan Fransa'ya kadar pek çok devlet Atatürk'e saygılarını sundu. Cenazesi önce Ankara Etnografya Müzesi'nde geçici olarak defnedildi. Tam 15 yıl boyunca orada kaldı. Ve 10 Kasım 1953'te görkemli bir devlet töreniyle ebedi istirahatgahı olan Anıtkabir'e nakledildi. Ama cenazesinde yaşanan bir dram daha vardı. Halk o kadar yoğun bir şekilde tabutunun peşinden yürüyordu ki izdihamda 11 kişi ezilerek hayatını kaybetti. Bu, milletin Atatürk'e duyduğu sevginin, bağlılığın, onu bırakmama arzusunun trajik bir göstergesiydi. Atatürk'e duyulan saygı yalnızca halkının gözyaşlarında değil, dünya milletlerinin hayranlığında da görülüyordu. Çünkü o, bağımsızlık mücadelesini kazanmış, çağdaş bir devlet kurmuş, sömürge altında yaşayan milletlere de umut olmuştu. Mustafa Kemal Atatürk, geride ne saraylar ne de kişisel servet bıraktı. Mal varlığını, çiftliklerini, köşklerini devletine, milletine bağışladı. Kalan gelirlerini de kurduğu iki büyük kuruma vasiyet etti: Türk Dil Kurumu ve Türk Tarih Kurumu. Çünkü onun gözünde asıl miras, dilini bilen, tarihini tanıyan bilinçli bir milletti. Atatürk halkını bir fidan bıraktı. O fidanın adı Cumhuriyet'ti ve o fidan bugün koca bir çınara dönüştü. Onun için en büyük miras, en büyük emanet
Türkiye Cumhuriyeti'ydi. Bunu defalarca dile getirdi. Benim naçiz vücudum elbet bir gün toprak olacaktır. Fakat Türkiye Cumhuriyeti ilelebet payidar kalacaktır. Onun vizyonu yalnızca bugünü değil, yarını da aydınlatıyordu. Hayatta en hakiki mürşit ilimdir, fendir diyerek bilimi yol gösterici ilan etti. Yurtta sulh, cihanda sulh diyerek yalnızca ülkesine değil, bütün insanlığa barış çağrısı yaptı. Egemenlik kayıtsız şartsız milletindir diyerek halkın iradesini sonsuza dek devletin temeline koydu. Sanata verdiği değer, gençlere duyduğu güven, doğaya gösterdiği saygı hepsi onun mirasının parçalarıydı. Çünkü Atatürk'e göre millet yalnızca askeri zaferlerle değil, kültürle, bilimle, sanatla, düşünceyle büyürdü. Milletine en çok güvendiği kesim gençlerdi. Onlara emaneti çok açık bir dille bıraktı. Ey Türk gençliği! Birinci vazifen Türk istiklalini, Türk Cumhuriyeti'ni ilelebet muhafaza ve müdafaa etmektir. Bugün hala onun izinde yürüyen milyonlar Atatürk'ü yalnızca bir tarih kahramanı olarak değil, bir yol gösterici, bir öğretmen, bir baba olarak görüyor. Çünkü o bedenen aramızda olmasa da fikirleriyle yaşıyor. Kendi sözleriyle. Beni görmek demek mutlaka yüzümü görmek değildir. Benim fikirlerimi, benim duygularımı anlıyorsanız ve hissediyorsanız bu yeterlidir. Ve işte bu yüzden Atatürk yalnızca bir dönemin lideri değil, sonsuza uzanan bir çınarın gölgesidir. O çınarın gölgesinde biz yaşıyor, nefes alıyor, umut ediyoruz. Ona minnetimiz sonsuz. Ve onun emanetine, Cumhuriyete sahip çıkacak her Türk genciyle o çınar daha da büyüyecek.